Bugün kişisel gelişimin 5 büyük ilkesinin birincisini öğreneceğiz. Diğer dördünü de anlatacağım. Acele yok. Hazzı erteleme. Neden kişisel gelişimde hazzı ertelemeyi öğrenmeniz çok önemli? Çünkü eğer ki bir işe girdiniz, başarılı olmak istiyorsanız, verimli ders çalışmak istiyorsanız, hayatta neyi ne zaman kazanacağınızı bilmek istiyorsanız hazzı ertelemek önemli. Ama aşırı ertelememek de lazım. Bunu video içerisinde bazı örneklerle göstereceğim. Yani şu ders bitsin de öyle işe gideyim çok yanlış bir ertelemedir. Biz doğru ertelemeyi öğreneceğiz. İşin kötüsü ilkel çağlardan beri ki bu çok felsefenin babalarından başlayıp Freud'un üzerinden geçerek günümüze geliyor. Maalesef haz kavramı bazı insanlarda ve bazı toplumlarda daha çok cinsellikle bir araya geliyor. Ki dini inançlar da çeşitli açılardan bu konularda uyarılarda bulunuyor. Beyniniz eğer ki haz konusunda bazı eksiklikler yaşıyorsa ve şu an ekranda gördüğünüz gibi bu havuçlara bakınca birbirine sarılan çiftler görüyorsanız, ya mutluluk çok eksik, keşke hep böyle havuçlar gibi mutlu olsam diyorsanız, ya da şu an ekranda gördüğünüz kök sebzeler size böyle bazı cinsel çağrışımlar yapıyorsa ve hatta Vietnam asma kabağı size kadınlara yönelik bir organ gibi gözüküyorsa, İşte o zaman doğru videodayız. Çünkü hazzı ertelemek için beyninizi terbiye etmeyi öğreneceğiz. Sizinle biraz konuşmamız lazım. Lütfen oturun çünkü konu ciddi. Hoş geldiniz. Haz, yani Arapça etimolojiye bakarsak kısmet, pay, nasibiniz aslında. Ama sonradan haz nedense bizde böyle birazcık sağ olsun, dondurma reklamları da sağ olsun, erotik bir kelimeye dönüştü. İnsan sevdiği şeyleri erteleyebilir. Erteledikçe daha mutlu olabiliyor. Çünkü daha önce videolarda çok fazla anlattığım için uzatmadan dopaminden bahsedelim. Dopamin biliyorsunuz beynin ortasında bir yerde amigdaladan salgılanan bir nörotransmitter. Hormon diyelim. Hormon değil, hormon. Ve o hormon mutlu olmanızı sağlıyor. Ya bir şey gördüğünüz zaman mesela diyelim ki tablette oyun oynuyorsunuz ve karşı tarafı vurdunuz. Mutlusunuz. Gol attınız, mutlusunuz. Şeker kırdınız, mutlusunuz. Küçük dopamincikler veriliyor ama çok fazla dopamin sarhoşu olduğunuzda da bir şeyin anlamı kalmıyor. O yüzden ilk bardak çay güzeldir de ikinci bardakta o kadar keyif almayabilirsiniz. O yüzden işte ilk aylar, cicim ayları güzeldir de sonradan çok keyifli geçmeyebilir. Mesele sizin o ilk bardak çayın ilk yudumunu ya da sevgiliden alacağınız ilk el ele tutuşmayı, buseyi ne kadar erteleyebileceğiniz ve çok da fazla ertelememeniz. İnançlarda, büyük inançlarda, sadece dinlerde değil, haza sahip olma yöntemiyle, hatta haza sahip olmak için her şeyi yapabilmekle günah eş tutulabiliyor bazen. Hatta kendi nefsinden, kendi haza ulaşma isteğinden belli bir süre, belli şartlarda, belli kısıtlamalara vazgeçmene, ki İslam inancında oruç deniyor. Bazı dinlerde de buna oruç denir. Çeşitleri vardır tabii ki. Bu nefsi terbiye etmek için uzak kalmak bir başarı sayılıyor. Peki bu hazza ulaşma isteğini yönetemezsen ne olur? Hiç yönetmeyi bilmeyen insanlar katil, hırsız, tecavüzcü olabiliyor. Bazı Budist rahipler sadece 3 parça kıyafete sahip olabiliyor. Hatta bir şey istememek için konuşmama yemini bile edenler var. Ki bu konuşmama yemininin başka sebepleri de var. Ama hayattan kendini o kadar soyutluyor ki dünyevi hiçbir şeye ulaşmak istemiyor. Örneğin Japonya'da Cumhurbaşkanımızın ağırlandığı şu an gördüğünüz oda. Gördüğünüz gibi ne kadar mütevazi. Peki biz bu Budist rahipler gibi böyle hiçbir şey arzulamayalım, müzik dinlemeyelim, yemek çeşidi yemeyelim, çok basit şeylere beslenelim. Bu da hayat mı hocam, biz ölelim mi? Ölme canım kardeşim. Ama hazzı erteleyebilmek senin başarılı olmanı sağlar. Düşünsene tarihteki insanları. Kendi hayatını yaşama keyfine ara verip savaşlara katılanlar sayesinde bugünkü coğrafya böyle. Kendi vaktini, özel yaşantısını erteleyip buluşlar yapan insanlar sayesinde şu an sen beni bu teknolojiyle izleyebiliyorsun. Ya da kendi hazlarının bazılarını erteleyemeyen insanlar yüzünden Osmanlı İmparatorluğu gibi büyük imparatorluklar dağılmıştır. Kanalda Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişini anlatıyoruz dünya tarihinde. Görüyorsunuz kendinden feragat eden insanlar sayesinde Osmanlı yükselişte. Mesele bu kadar büyük değil. Bazıları içinse çekirdeği çitleyip içini biriktirmek, Antep fıstığını açıp kenarda biriktirip yemek, bu da hazzı ertelemek. Bir adım öteye götürüp verimliliğe çevirenler var. Şu bitsin, şu ders sonra PlayStation oynayayım.
Ya da işte dur şu odaklandığım konuyu bitirmeden sevdiğime WhatsApp'tan yazmayayım. Muhabbet başlamasın. Bravo. Hazzı ertelemeyi doğru biliyorsun. Kimisi ise hazzı ertelemek için köle olurlar. Dur onun dediği hiç kırmayayım onu. Bütün gün onun peşinde bütün yıl bütün sene kölesi olayım. Belki bir gün bana canım der. Sen hazzı ertelemiyorsun kusura bakma sen enayisin. Hazzı ne kadar ertelerseniz yani mutlu olmayı o kavuşacağınız şeyden değeri bazen o kadar artar. Mesele ne zaman masadan kalkacağını bilmen. Yani seni birisi enayi yerine koyuyorsa artık kavuşmak için de sürünme. Firmalar pazarlama tekniği olarak hazzın karşılığında ödeyeceğin bedeli, çünkü ya önce bedeli ödersin ve hazzı yaşarsın, keyfini çıkartırsın ya da ilk önce eziyet görürsün ya da cezası neyse, fiyatı, bedeli neyse ödersin sonra sahip olursun. Daha önce bu örneği vermiştim. Mesela McDonald's gibi, Burger King gibi yerlerde önceden ödeyip gittiğin yerlerde yemek neden güzeldir fast foodlarda? Çünkü hesabı biliyorsun. Yemeğin sonunda cezasını çekmeyeceksin, bedelini ödemeyeceksin. Bazıları ise restoranda ye sonra. Çünkü bir maddi sınırlaması yoksa rahattır o konuda. Bu yüzden size 8 taksit, 15 taksit pahalı telefonları satmak daha kolay. Çünkü hazzın telefonu hemen alıyorsun. Ertelemiyorsun hazzı. Bedelini ise 12 ayda ödüyorsun. Aman diyorsun 3 ay sonraki ben değilim zaten. Daha önce size marshmallow deneyini anlatmıştım. O yüzden böyle yine aynı şeyleri anlatmayacağım. Bir odaya konuyor çocuklar falan ama benzerini anlatacağım. Şöyle düşünün. Beraber bir deney yapalım. Ve lütfen yorum bölümüne yazın. Çok önemli. Bir odadasınız. 2 basit örnek vereceğim. Bir odadasınız. Masanın üzerinde $100 var. Ve birisi sana diyor ki değerli arkadaşım diyor. Lütfen diyor şu $100 alıp çıkabilirsin ya da beklersen 15 dakika sonra sana $100 $200 yapacağım. Diyorsun. İyi bekleyeyim. 15 dakika sonra geliyor diyor ki ya $200 alıp çıkabilirsin ama yarım saat beklersen $400. 1 saat beklersen $800. 2 saat beklersen 1600. Bak abartmaya devam ediyorum. Çok uzatacağım hem de. 3 saat beklersen 3200. 6 saat beklersen sana tak diye $5000 ya da işte $10.000. Eğer bir gün daha beklersen $2000. 1 saat daha beklersen $800. 2 saat daha beklersen ama hep ucuna ekleniyor. 1 saat bekledin $800 kutuya koydular masanın üstüne. 2 saat ekstra daha beklersen 1600. İyi diyorsun 1600 de kötü para değil. 3 saat bekle 3200. 4 saat bekle 6400. 5 saat bekle sürekli katlanıyor. Özetle bir gün daha beklersen $20.000 daha ekleyecekler üzerine. Oraya sürekli para yağıyor. 2 gün bekle $40.000. 3 gün bekle $80.000. 8 gün bekle hep süre de 2'ye katlanıyor. $160.000. 15 gün çıkma sana $320.000 verelim. 1 ay daha kal $1 milyon. 2 ay kal $2 milyon. Nereye kadar durursun? Bu oda öyle bir oda ki hiçbir şey yok. Telefon, televizyon hiçbir şey yok. Sadece sen ve bomboş beyaz bir oda. Beyaz bir masa üstüne de parayı yiyip gidiyorlar. Durur musun? Hazzı ne kadar erteleyebilirsin? Çünkü bir yerden sonra o parayı alıp çıkman lazım. Ama 2 ay o odada beklersen $2 milyon olacak. 4 ay beklersen $4 milyon olacak. Bekler misin? Çok daha basit anlatayım çok karıştıysa. Bir yarışmaya katılıyorsun ve sana diyorlar ki sana $10.000 verelim 100 tane de tokat atalım. Ama tokat da şakşuka böyle Cüneyt Arkın'ın girdiği gibi. Ya da diye bir seçenek geliyor sen düşünürken. Ya da diyorlar önce parayı vermeyelim sana vurmaya başlayalım. Dur dediğin yerde sana kaç tokat yediysen çarpı 100 verelim. Ne dersin? Hangisine gidersin? Bu sefer ceza var ödül sistemi yok. Birinci verdiğim örnekte masaya sürekli ödül geliyordu ve tek yapman gereken beklemekti. Şimdi ceza var. Ceza mı önce, ödül mü önce? Sen seç. Ya $10.000 verecekler, 100 çarpı 100, 100 tokat atacaklar, $100 verecekler. $10.000'ın 100 tokatını alıp gideceksin. Ya da yiyeceksin tokat yiyebildiğin kadar en sonunda parayı verecekler. Çocukların hazzı ertelemeyi öğrenmesi de önemli. Freud diyor ki tuvaleti tutturduğun insanlar sonradan cimri olur. Çok geniş bıraktığın insanlarsa insanların değerini bilmez. Siz çocuk yetiştirirken eğer ki çocuğa her istediğini alıyorsanız, daha istemeden binlerce oyuncak veriyorsanız o çocuk insanları leblebi gibi harcar. Kimsenin kıymetini bilmez ki. Hayatta hiçbir şeyle mutlu olamaz. Ve küçük bir olayda çok çabuk depresyona girer. Bazılarında ise zevki erteleme olayı obsesyona, takıntıya hatta sapıklığa döner. Çünkü şeyi karıştırır.
Zevki ben mi erteliyorum yoksa zaten ulaşamayacağım bir şey mi? Örnek vereyim. Aslında bununla ilgili Netflix'te You diye bir dizi var. İzlersiniz. Geç. Şimdi konumuza gelelim. Mesela çok hoşlandığı birisi var. Diyor. Onunla bugün konuşmayayım. Çünkü biliyor aslında reddedileceğini de geç. Korkaklığından dolayı konuşuyor. Yarın konuşurum diyor. O da benden hoşlanıyor. 2 gün sonra diyor ki seneye konuşurum falan derken bir süre sonra sanki aralarındaki o ilişkinin başlamamasının kendisinden dolayı yönetildiğini sanıyor. Ya ben ertelediğim için olmuyor. Hayır, zaten senin yüzüne bakmayacak. O hayatına devam ediyor. Bu halen hayatına bakayım nasıl, mutlu mu? Sapık gibi onun hayatına çöküyor. Hazzı yani zevki ve ödülü erteleme abartanlar var. Size Türkiye'den 2 örnek göstereyim. Şu an ekranda gördüğünüz Adana'da hayvan alım satımıyla uğraşan İbrahim Çakar 6 yıl önce ölen annesinin yastığından tedavülden kalkan eski parayla milyonlar buluyor. Yastıklara doldurmuş kadın. Ama adam diyor ki paralar eski para olduğu için hiçbir işime yaramıyor. Bir başkasıysa şu an ekranda gördüğünüz çöp evden çıkan servet. 4 tane evi, villası, bankada o zamanın parasıyla 3 milyon TL'si falan. Ama kadın çöp evde yaşıyor. Gerçi bu konuda daha önce istifçilik hastalığı üzerine bir video yapmıştım. Aşağı linkini koyarım, yukarıya da linkini koyarım, izlersiniz. İstifçilik yani biriktirme hastalığı apayrı bir şey. Ama bu gördüğünüz insan hazzı erteliyor, ölüyor. Yani bir gün çok mutlu olacağım diye bekleyip kendisi ölüyor. Peki neden kişisel gelişim için hazzı erteleme bu kadar önemli? 5 büyük ilkeden birisi. Çünkü çerçeveyi bilmenizi sağlıyor. Ben bir resim yapayım. Biraz daha yapayım. Biraz daha yapayım. Ömrün sonuna kadar o resmi boyayamazsın ki. Bir çerçeveye oturması lazım. Sınırlarını bileceksin. Sen yine sonra o sınırları aşacak başka bir eser yap. Ama sınırını bileceksin. Bileceksin ki durup keyif alacağın anı bilesin. Bir sürü servete sahip oluyor. Bu değil. Bu değil. Dahası olmalı. Sürekli sahneye çıkıp tadını çıkarmadan sahnede ölenler. Tamam işini sev de ya bir parça da yaşa. Yeni alınmış kitaba kıymayıp okuyamayan var. Ya şunu anlarım mesela, onu ben de yaparım. Cevizli bir kurabiye vardır, etrafını kemirir, ortaya bırakırsın. Ya da işte patates kızartmasını en sona bırakan var, aynı anda yemeyen var. Bu tiplerdenseniz aşağıya yazın. Sizin ertelediğiniz ne hazlar var. Ama dünya üzerinde her ülkede görünen gariplikler de var. Adam camı silmiyor. Biraz daha biriksin. Biraz daha biriksin. En sonunda hepsini sileyim. Allah'ım dünyayı kurtarmış olacağım. Bak ne kadar fazla suyu aynı anda sildim. Her insanda bulunan ufak tefek sapıklıklar. Bu konuda bir video yapacağım. Ufak tefek sapıklıklar ve ufak tefek takıntılar diye. Peki bilgisayar oyunları bu hazzı erteleme yetinizi, bu sabrınızı, güçlülüğünüzü neden mahvediyor? Çok fazla bilgisayar oyunu oynayanlar, mesela işte PUBG'di, şeker kırmaydı, ıvırdı, zıvırdı. Hemen ödüle kavuşuyor. Beyin küçük dopaminler salgılıyor. Ve dopamin sürekli tık 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 gittiği için anlamsızlaşıyor. Bilgisayar oyununda kalıp ölen insanlar var. Siz bu kadar değilsiniz. Ama işte PUBG oynuyorsa o PUBG'den hemen öl ya da öldür. Olay çok hızlı ve başarısız olduğunda hemen yeni bir oyuna gir. Bağımlılık buradan geliyor. Sana sürekli yeni bir şans veriyor. Şöyle düşün. Milli Piyango bileti bedava ve sürekli alabiliyorsun. Aldın, çıkmadı. Başkasını ver, başkasını ver, başkasını ver. Bir gün çıkana kadar sürekli eline Milli Piyango bileti veriyor ve çıktığını sanıyorsun. Her amortiyi. Çünkü PUBG'ye verdiğin, bilmem neye verdiğin vakit aldığın zevk aynı aslında. Sen öbür tarafta başka bir şey yapmaktan geri kalıyorsun. Fayda maliyeti denir buna. Orada bile muhtemelen hazzı erteleyen vardır. Böyle mesela açar dürbünlüğü diyelim ki, dürbünlü tüfeği. Vurmayayım. Mümkün olsa bacağından vurup yalvartacak kendine. Gerçek hayattaysa dopamin birden salgılanırsa veya hak etmeden salgılanırsa o kadar keyifli değil. Belki bilgisayar oyununda hile yapmaktan keyif alıyorsunuz ama size bugün Instagram'da 1 milyon tane takipçi vereyim ama hiçbirinizi beğenmesin ve umurunuzda da olmasın. Sizi tanımasınlar bile. Bir işinize yarar mı? Gerçek hayatta hoşunuza gidiyor. Gerçek hayatta size değer vermeyen insanların yanında olmak yine de hoşunuza gidiyor. Çok susadığınızda sevdiğiniz içeceği içene kadar beklemek mi? Yoksa o içecek için bekleyip onu içip haz almak mı? Yani çok sevdiğiniz insanın yanına gidene kadar beklemek mi? Yoksa yolda gördüğünüz insandan sevgiyi ödünç almak mı? Siz aşağı yazın bakalım bu video içerisindeki soruların cevabı ne? Siz hazzı ne için ne kadar erteleyebiliyorsunuz? Hazzı ertelemeyi öğrenirseniz ve ertelemeyi abartmazsanız, yani Pomodoro tekniğini anlatmıştım size. Belli bir süre ders çalış, sonra dur. Çalış dur, çalış dur. Öbür türlü sonsuza kadar bekleyeyim sonra değil.
lütfen nefes almayı unutmayın. Lütfen hazlara hemen sahip olmayıp bir parça nefsinizi terbiye edin. Ben Yok Tatar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.